Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere ağızda dağılan, kıyırlıkta gelinebilen son noktada bir tuzlu kurabiye tarifim var. O kadar güzel ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı. Benimki yumuşamamıştı ama yumuşarsa daha iyi olur. Bir tane yumurta sarısı, bir yumurta akını kenara ayırdık. Bir yemek kaşığı sirke, üzüm veya elma sirkesi kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı çörek otu. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Acı veya tatlı olanı da kullanabilirsiniz. Ben acı olanı kullandım. Biliyorsunuz acıya bayılıyorum ben. Her şeyi kullanıyorum. 3 tatlı kaşığı şeker. Ve 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyelim. Şeker gözünüzü korkutmasın. Kurabiyeniz asla tatlı olmuyor. Ama o belli bir lezzet dengesi için gerekli. 5 yemek kaşığı da sıvı yağımızı ekleyip hepsini kısa bir süre karıştırın. Şimdi sevgili arkadaşlarım, un miktarı 3 çay bardağı bende tam denk düştü. Ama siz yine de çok dikkatli ekleyin. Çünkü her un farklı bir şekilde hamura kendini bırakıyor. Unu her zaman tüm tariflerde dikkatli eklemenizi tavsiye ederim. Kaşıkla kabaca toparladım. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz iyice birbirine geçtikten sonra çok toplanan bir hamur değil. Bakın, böyle elinizin altında hafif kum gibi bir hamurunuz oluyor. Zaten hamurun bu şeklinden ne kadar kıyır olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Hamurumuz hazır. Şekil vermeye başlayalım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiyi hazırladım. Şimdi hamurunuzdan şöyle minik parçalar alıp 2 elinizle sıkın. Onu iyice bir sabitleyin. Daha sonra da minik bezeler alarak tepsinize dizebilirsiniz. En kolay şekil budur. Sevgili arkadaşlarım, bunu baştan belirteyim. Hani kesmek, rulo yapmak isteyebilirsiniz ama bu tarifte size tavsiye ettiğim bezeler halinde pişirin. Çünkü öyle bir kıyır kurabiye oluyor ki en güzel şekil bu. Bütün kurabiyeleri bitirdik. Yüzeyine sürmek için bir tane yumurta akımız vardı. Tarifin en başında kenara ayırmıştık. Bir fırça yardımıyla onu şöyle yüzeyine hafif sürelim. Sadece tutkal görevi görecek, onu da belirteyim. Ve daha sonra çörek otumuzu da şöyle birer tutam üzerine bırakarak kurabiyelerimizi bitirelim. Çok şahane görünüyorlar bu şekliyle bile. Ve kurabiyelerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişmeye gönderdim. Her fırın farklıdır. Gözünüz fırında olsun, onu da hemen belirteyim. Ben tam 30 dakika pişirdim. Yani 30 dakikanın sonunda bu güzelliği çıkarıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir güzellik olamaz. Bilirsiniz tuzlu kurabiyeler böyle biraz tıknaz olur. Ama siz şimdi bunu nasıl böyle tatlı bir şekilde hafif çatlayıp şu görünümüne bakar mısınız? Onu da böyle yakın çekim yapıyorum ki siz bütün detayları görün diye. Ve kurabiyelerimiz soğudu. Sunum için hazırladım. Sizlere şöyle yakın bir gösteriyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bu tarz tuzlu kurabiyelerde lütfen aceleye gelip de ben yumurtanın hepsini katayım demeyin. Yumurta akını hiç eklemeyin. Doku testine geçtim. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir kıyırlık olamaz diyorum ben. Yani un kurabiyesiyle yarışır. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyen arkadaşlarım yorum olarak bildirirse, hani bu kadar övdüm, bari orada da göreyim sizleri de memnun etti mi bu tarif. Bugün sizlere böyle sıcak yaz günlerinde balkon, bahçe sohbetlerinize servis edebileceğiniz bir tuzlu kurabiye tarifi hazırladım. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.